Merhaba, Bitki Günlüğü'me hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Ananas ya da Latince adıyla Ananas comostus, ananasgiller yani Bromeliaceae familyasından çok lezzetli meyveler veren çok yıllık tropik bir bitkidir. Ananas meyvesi çam kozalağını andırdığından İngilizler ona pineapple yani düz tercümesiyle çam elması demişlerdir. Bizler ona Güney Amerika yerlilerine özgü Tupi dilindeki adıyla sesleniyoruz ve ananas bu dilde mükemmel meyve anlamına gelir. Gerçekten de öyle mükemmel bir tadı vardır ki neredeyse girmediği mutfak eşlik etmediği lezzet yoktur denebilir. Pasta, meyve suyu, reçel, dondurma gibi tatlılar dışında barbekü, pizza ve hamburger yapımında bile kullanılır. Ananasın bu leziz meyvasını pembe, kırmızı ya da mor renklerde olabilen çiçekleri bir araya gelerek oluşturur. Bitkinin meyvesi dalında olgunlaşmaz. Bu süreç genellikle pazara ulaşana kadar taşıma aşamasında gerçekleşir ve meyvesi çıkarıldıktan sonra çürümemesi için birkaç gün içinde tüketilmesi gerekir. İçerdiği C vitamini ve mangan nedeniyle gelişim çağındaki çocukların tüketmesi gereken meyvelerden biridir. Hatta ananasın kabuk ve yapraklarını değerli bir gübre olarak toprağa da karıştırabilirsiniz. 16. yüzyılın ortalarında Fransızlar tarafından keşfedilip Avrupa'ya getirilen ananas, yine bu çağda Hawaii'nin Oahu ve Maui adalarına Portekizli denizciler tarafından Hindistan'a yayılmıştır. 17. yüzyıldan itibaren Avrupa'da sıcak seralarda yetiştirilmeye başlanan ananas, zengin Avrupalı soyluların bolca tükettiği bir meyve haline almıştır. Ananas belki de uzunca bir süre zengin meyvesi olarak görüldüğünden Çinliler yeni yıl kutlamalarında birbirlerine zenginlik ve parasal açıdan şans getirmesi için ananas hediye ederlermiş. 2019 yılı rakamlarına göre dünyadaki bir numaralı ananas üreticisi yılda yaklaşık 3 milyon ton üzerinde ananas üreten Costa Rica'dır. Ananas üretiminde Costa Rica'yı 2,7 ve 2,4 milyon tonluk üretimleriyle Filipinler ve Brezilya izliyor. Bu prestijli meyveleri üreten Costa Rica'nın İspanyolca'da zengin sahili anlamına gelmesi çok da şaşırtıcı değil. Hatta ülkedeki ananas üretimi öylesine sanayileşmiştir ki aşırı ilaç ve gübre kullanımı nedeniyle ülke toprakları ciddi ölçüde zarar görmüştür. Öte yandan Nikaragualı tarım işçilerinin emeğini sömüren bu sanayinin büyük ölçüde Avrupa pazarını ve burjuvazisini beslediğini de belirtmek gerek. Ananas meyvesi için olduğu kadar ev ortamında süs olarak da yetiştirilebilir. Hatta gece karbondioksit salgılamayan, aksine bünyesinde biriktirip gündüz fotosentez yaparak kullanan bir bitkidir. Öte yandan tüm bitkiler sadece gündüz fotosentez yaparken hem gece hem de gündüz solunum yapmaya devam ederler. Fakat bu yatak odanızda bitki bulundurmamanızı gerektirecek ölçüde tehlikeli bir durum değil. Bu konuda örnek olarak kendimi verebilirim. Kedim Tao gelmeden önce yatak odamı yaklaşık 20 kadar farklı bitki türüyle paylaşıyordum ve odam küçük bir koruyu andırıyordu. Yani bu videoyu hazırlayabildiğime göre demek ki hala hayattayım. Ananasın bazı türleri yarasalar tarafından tozlaştırıldığından çiçeklerini sadece gece olduğunda açarlar. Normalde tohum veya çelikle üretilen ananası kolayca üretme yöntemlerinden biri de meyvasının üstündeki yapraklı kısmı çevirerek çıkarmak, alttan birkaç sıra yaprağı sökerek onu kaliteli bir torfa dikmektir. Bu yapraklı kısmı keserek suda köklendirenler de var fakat bitki genelde bu şekilde çürüyebilir. Ananas 2 yılda olgunluğa erişir ve 3. yıldan itibaren de meyve vermeye başlar. Ananasın sadece meyvesi değil, lifleri ve özünden de faydalanılır. Ananas yapraklarının lifleri tekstil ve duvar kağıdı endüstrisinde kullanılırken içerdiği bromelan protein özü de ilaç sanayinde kullanılıyor. Gelelim ananasın ilginç öyküsüne. Filipinler'de anlatılan bu öyküye göre bir zamanlar annesiyle birlikte yaşayan Pinya adında güzel bir genç kız varmış. Her güzelin bir kusuru olur derler ya hani, Pinya da güzel olduğu kadar şımarık ve de tembelmiş. Annesi bütün gün bahçede kanter içinde çalışırken o aylaklık etmekten ve bebekleriyle oynamaktan başka bir şey bilmezmiş. Annesi ona ne iş buyurursa buyursun, yarın yaparım anne der ama o yarın bir türlü gelmezmiş. Derken günlerden bir gün zavallı annesi hastalanmış ve zavallı kadın kızından pirinç lapası pişirmesini istemiş. Mutfakta pirincin yerini de tarif etmiş ama bizim tembel ve hain kız oyun oynamaktan geri kalmamak için mahsus bulamadım anne diye cevap vermiş. Kadın defalarca tarif etmiş durmuş pirincin yerini ama kızdan her defasında aynı yanıt gelmiş. Kadın o kadar sinirlenmiş ki gözün çıksın Pinya diye beddua etmiş kızına. Yani aslında madem bir çift göz sana yetmiyor, bir düzine gözün olsun demek istemiş. O andan sonra Pinya ortadan kaybolmuş. Annesi onu günlerce aramış ama bulamamış. Sonunda mutfak penceresinin önünde kızına benzeyen bir bitkiye rastlamış. Bu bir sürü çiçeği yani gözü olan bitki Pinya'ymış meğer. Anne sözü dinlemeyen işte böyle ananasa dönüşürmüş. İzlediğiniz için teşekkürler.
Bitki günlüğümün daha fazla bitki severe ulaşabilmesi için abone olmayı ve beğendiğiniz videoları sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bol çiçekli günler dilerim.